Selam arkadaşlar. Çok kısa ayarlamaları yapacağım. Zaten sizler de ancak toplanırsınız. Ben ayrıntıları ayarlayayım. O sırada sizler de katılırsınız. Şöyle. Yayın uzun sürebilir gibi. Çünkü 73'ten de beklentim büyük benim, işin gerçeği. Güzel bir savaş çıkaracaklarını düşünüyorum. Nasıl bir yayın olacak? Gerçekten bir fikrim yok. Uykusuz mu kalırız? Uzun mu sürer? Yani 40 da çok güçlü. 73'te de çok fazla Kraken var. Yani artık balina da değil. Krakenleri çok fazla. O yüzden çok çekişmeli bir savaş olacak. Şöyle ufak ayarlamaları yapıyorum. Hemen sohbete hiç bakamıyorum şu anda ama zaten geldiniz mi, gelmediniz mi, gelen var mı yok mu göremiyorum da şu an. Muhammed selam, hoş geldin. Şimdi şu savaş konusunu ayarlayacağım. Yani kendi krallığıma bakamayabilirim, o derece çok merak ediyorum. Hemen bir şöyle güncelleyelim. Durumlar ne? Ne oluyor, ne bitiyor? Birazdan şimdi ekranım gelecek. Aleykümselam Rachel, hoş geldin. 82 de çok güçlü ama işte çok dağınıksınız ya. Çok dağınıksınız. Yani tek elde toplanma yok. O yüzden güçler çok dağılıyor sizde. Ekran geldi arkadaşlar. Görüntü veya seste bir problem olursa yazabilirsiniz. Bu da benim 73'teki öylesine açtığım hesap. Arada girdiğimde basıyorum bir şeyleri ve kendi kendine gelişiyor. Şimdi bakalım durumlar ne olmuş, ne bitmiş burada. Tabii hesaba girmediğim için böyle şeyler var. Geç bunları. Bakalım. Aşama puanında 73 önde görünüyor. Tabii toplam puanı 40 kazandığı için saati 40 belirledi arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olmuş, ne bitmiş sıralamaya. Red'de birinci adını değiştirmemiş yani böyle kalmış. 73'ten birinin ismi. Hemen ben gücüne bakarak söyleyeyim size kim. Aa, niye böyle çıkıyor isimler ya? Olmadı bir daha kapataç yaparım. 82'de de çok balina var yani gerçekten. Ama işte çok dağınık olduğu için o biraz sıkıntı. Şuradan ben bir hesap tekrar değiştireyim. Şuradan peki bir şey değiştirsem düzelir mi acaba?
Şöyle biraz içinde takılsam. Değiştireyim mesela şunu. Bakayım. Yok. Hesap değiştireyim direkt. O sırada bir de şeye de bakalım. Ne derler? 26'ya da bakmış olalım. Aa, öyle mi diyorsun Muhammed? Şimdi kendi krallığımdan anlayacağım. Niye öyle bir şey yaptılar ki taktik olarak düşündüğünde? Yani ne gibi bir taktiği olabilir? Düşünüyorum şu an. Açık arazide. Mantıklı. Mesela biz Korelileri falan böyle çok ayırt edemiyoruz ya, zorluyordu. Olabilir aslında. Açık arazide hani gidip de zayıfı keseceğim derken güçlüye vurabiliyorsun. Şöyle bir bakayım. Evet, evet. Adamlar bildiğin strateji yapmış. Bu arada bizdeki durumda bu. Aşamayı biz kazandık. Toplam puanda saati biz seçtik. Şu anda da biz öndeyiz. Ama tabii ki daha savaş başlamadı. 26'da da. Şunu da hemen basayım. Tabii ki kendi krallığıma da dönüp bir savaşa bakacağım. İki savaşı. Ya benimkinde şu an çok bir şey yapmama gerek olmayacağını düşünüyorum işin açıkçası. Rakip 70. 70'e baktığında hani aşırı güçlü görünmüyor. Ama balinaları var tabii ki. Şimdi hakkını yemeyelim. Çok da yermeyelim. Hatta 40'lı olan savaşlarında da böyle şehri az daha alıyorlarmış. O yüzden çok da kötü değil. Zaten görkemli sıralamasında da 70'te 5. sırada yanlış hatırlamıyorsam. 3'te biziz, 4'te 73, 5'te de 70 var. Taktiği beğendim yani direkt şu şekilde stratejik yaklaşmaları bomba bir olay. Hoşuma gitti benim. Bakayım birinci sıradaki puan kiminmiş? Bu Pro Killer, bu John, bu şey PowerShell 845-63 galiba birinci sıradaki o. Aynen. PowerShell yani Türk bir arkadaş birinci götürüyor şu an sitesinin de önünde. Mr. Greg adını değiştirmemiş zaten. Angry. Şu Pro Killer kesin 302-63. Aynen. Pro. Şu Cihat olabilir. Bu da siyah beyaz olabilir. Coşkun galiba bunun da kalesi. Coşkun olabilir bu.
202.63. O da sıralamadaydı diye hatırlıyorum. 303.63. Çok iyi ya. Çok hoşuma gitti benim bu. Güzel taktikmiş. Beğendim. Şöyle bir bakalım nerede ne kapışıyorlar. Burada bayağı bir kapışma dönmüş. Tabii ki bu ittifak hani boş bulup girip sıfırlamışlardır kaleleri. Şöyle raporlara baktığımızda Tengri iyi hasar vermiş. Onur Marcelus'a iyi hasar vermiş. Yayınımızda paylaşalım bak. Türk arkadaşlarımıza. Saati 40 belirlediği için istedikleri saatte savaşacaklar. Yani avantajlı olarak düşünüyorum. O yüzden seçme şansı onlarındı ve o saati seçtiler. Şu anki kalelerin hizalanmasına bakınca tabii ki daha tam bitmedi. Ama orta düzey bir katılım var şu an tabii ki. Sadece Van ekibi var mesela. Oysa bir tane daha kıtaları var. Üf üf burada ne oluyor böyle? Arkadan biraz oyun müziği ister misiniz? Vereyim mi oyun müziği? Neyse böyle iyi ya. Oyun sesini sevmiyor genelde kimse. Jet ekibini çok görmedim. Normalde Jet ekibi de bayağı kalabalık. Heh, biraz gelmiş onlar da. Yani şu kadar fazla değil bu arada. Sadece bir tane bayrak altı Jet ekibinin küçük bir kısmı. Yoksa Jet ekibi de ittifakı da kalabalık, güçlü bir ittifak. Hatta şuradan göstereceğim size. Bakın zaten Van birinci sırada, Jet de 6. sırada. Yani aktif olan kalabalık bir ittifak. O yüzden ben Jet ekibinden de ciddi bir katılım bekliyorum. Bak bak burada kapışmalar dönüyor. Arthur'lu bir Red var, Pink kalır, Uzun Furkan. Onları kesti gönderdi. Abi taktik iyiymiş bu arada ya. Arif hoş geldin, aleykümselam. Bir müzik açayım size arkadan. Müzikten telif yememek için şöyle yapacağım.
Hafif oyunun savaş seslerini vereceğim. Çünkü şimdi müzik arayıp eklersem biliyorsunuz YouTube'da telif mevzusu da olduğu için seçmem lazım. Onunla vakit kaybetmeyeyim. Şimdi hemen bir sitesinin falan gücüne bakalım. Savaşın başında nasıl? Bak burada zaten kendisi. Sitesi 240 bin, şeyin 320, 400. Bu patır patır dokunduğunu patlatıyor. 500. Şeyi merak ediyorum. Bir John'un şeyine bakayım. John çünkü sitesiyle kafa kafaya çok rahat çıkar. 303, 63. 305 var. 303, 63'ü merak ediyoruz. Bakın 303, 63 gitti bir tane. Kesildi bir birliği. Şurada da bir tane var. 303, 63 John arkadaşlar ve John'un birlikleri de çok sağlam. Hah geldi 303. Bir tane var 303, 63. Bak sitesi vuruyor. Kesti bir tanesini bak. Sitesinin kaleye bir gidelim bakalım. Şöyle. Biraz hızlı olsun. ...776 milyon gücü var şu anda. Bakalım gün sonu neye düşecek? Kavkit 126, Mavkit 113. Angry'e de bir bakalım. 387. Spare'da 231. Newman 171. 161. Yani burada da anasını satayım eline attığın her kale 100 milyonun çok rahat üstünde görünüyor. Bu Popis 100'ün altında mıydı? Bu da yani şaka gibi bak. Kaç kale oldu? Şu sesi biraz şey kısacağım oyununkini. Çünkü arkada çok tık 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 diye sesler çıkartıyor. Kendi sesimi arttıracağım oyun sesi yerine. Evet evet savaş sesini şöyle yok ediyorum ben. Arkadan dışın garip bir ses çıkartıyor çünkü. Onu da şöyle yapayım. Kaç tane kale oldu bak yüzme üstü? 1, 2, Nox ne? Bu da abi bu da mı yüzme üstü ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oğlum hiç adını duymadığım kaleler bile yüzme üstü. Daha az kalmış bunda. 10 tane saydık yani. Ki artık bunlar bayağı da yükseltmiş. Angry mesela 400'e dayanmış neredeyse. Spare zaten 200'lü 230'u geçmiş. Çok bayağı kasmışlar. Pro'nun Arthur'u güçlü bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. O Arthur'unu paylaşmıştı. 29 milyon güçte. Yüzük falan 50, 40, 44 yani. O artık sonlamış neredeyse vicdansız. Kendisine de sevgiler. Sevdiğim bir arkadaşımdır. Yani sağlam bir şey var. 302.63'te o. 303.63 ile 302.63'e biraz dikkatli bakabiliriz. Angry'i biri kesip göndermiş. Kaleye mi daldı? Ne yaptı bu vicdansız? Vallahi kalenin canı yok. 302.63 bu pro. Aynen. Stesse ile kapışıyor bir tanesi. 407.63 kesti. 407.63 kim abi?
Azdı askeri ama yine de kesti. Şu kale kesmiş. 107 milyonluk adam. Tabii ki 73'ün de zaten şu an çok revaçta olmasının, izlenmesinin sebebi hani balina değil, krakenlerinin çok fazla olması. Şöyle baktığınızda 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane kraken var. Bu arkadaşlar da balina desen adamların ilk 14'ü 100 milyon. Bakın 14 tane 100 milyon kale var. Yani korkunç bir sayı. Ve her şeyi geçtim. Çok koordineliler. Sürekli bakın yeni taktikler çıkartıyorlar. Ya, bu yandan çok seviyorum, beğeniyorum, takdir ediyorum. Ya, buranın dezavantajı ne? Bir tane ittifak var. Aktif sayısı düşük. O yüzden görkemli de dördüncü sıradalar. Yoksa ittifak olarak bakın ikinci sıradalar ama hani başka ittifakları yok. Bunu oyunun başında zaten göçteyken söylemiştim işleri zor diye. Nitekim de zaten söylediğim gibi gerçekleşiyor. Bakın 73'ten başka ittifak yok ilk 12'de. Hatta şu an kaça geldik? 15'te yok. Abi Göktürk diye bir ittifak var bu arada 73'te ama 22. sırada Gökbörü'ymüş. Yani 22. sırada 22 katkısı çok düşük. 23 de yine 73'ten bir tane ittifak. Katkısı çok düşük. O yüzden Yıldızlı Görkem için birincilik onlar açısından çok zor. Puan toplayamıyorlar. Tek bir savaşta hani bu işler dönmüyor. Adamlar 40 aşırı aktif. Baktığında One for All zaten Steselerin ittifakı. Return of Jedi dediğim gibi aktif güçlü bir ittifak. Hatta bir de üçüncü ittifakları var diye hatırlıyorum ben. 40'ın. Evet. Screams. Bakın. Yani 3 tane aktif ilk 15'te ittifak var adamlarda. İlk 15'te ittifak ne demek? Artı oyuncu sayıları bunların nereden baksanız artı 400 oyuncuya sahip bir krallık. John'un ordular sitesinden daha mı iyi? İyi kötü diyemem ama kafa kafaya çıkarlar yani. Hani onların kapışmasını merak ediyorum işin gerçeği o yüzden. John'un bir paylaşımı şu an burada yok maalesef. O yüzden hani gücünü gösteremem. Ama şurada tek bir komp olarak paylaşmışlığı var. Şu John'un bir seviye morluykenki gücü. Bu 303-63. Şöyle bakalım etrafa. 302-63 Pro gidiyor. Pro dokunduğunu indiriyor. Bak dokunuyor gidiyor. Bak tık tık. Pro Killer da çok güçlü. Ha, Stesse ile şeye geldi şu an. Pro Killer kapışıyor arkadaşlar. 302-63. Onun Mulan'ı öldü tabii bu sürüyle. 703 kim bilmiyorum gücüne. Abi tık tık yani Lubus'u dokunduğunu mahvediyor ya. Şuraya bakar mısın? Lubu'ya dokunan tak tak. Oyun kolu gibi. Bak gitti. Buna da bay bay diyelim. Buna da bay bay diyelim Lubus'una. Daha siteden hiç gitmedi ama yanında tabii New Moon falan da var. Angry de var. Hakkını yemeyelim. Bu arada arkadaşlar şimdi şu temayı görünce aklıma geldi. 6 Ağustos'ta bilmeyenler için söyleyeyim. Yeni birlik teması gelecek. Kale teması gelecek. Ee, Palyaçolu falan bir tema arkadaşlar. Yani sirk teması bu arada. O yüzden palyaço falan var. Bilmeyenler için duyurayım. Var var Arif 26'ında KVK'sı var. Muhammed valla kusura bakma müzik açamadım. Çünkü telif yemeyeceğim bir müzik bulmam lazım.
Onu da şu an aramam uzun sürer o yüzden. Stets'in hangi kıtası ilginç? Angry'ninki olabilir mi? Angry şey kullanıyor. Daha önce paylaşmıştım. Sendeok kullanıyor. Okçu'da bak. Bunu hatta tanıttım. Bu bana garip geliyor ama işte hani her şeyi fullleyince zaten başa mor da koysan az önce gösterdiğim gibi o sıralamadaki gibi şunun gibi düşün. Mesela kılıçta da koymuştur. Bir tane kahraman koyuyor. Her şey fullse bak bir tane Miyamoto 12 milyon 600 bin güçte. Tabii 26'ya da geçeceğim birazdan. Aha bu John 303. Stes de onu kovalıyor Arthur'la. John da şu an bir tane birliği şu piyasada görünüyor. Diğerleri nerede bilmiyorum. Ama Stes'e de yani şey yapmış. Gözüne kestirmiş. Bak kesti. Bu John'du. Kapının önünü temizliyorlar. Kapıyı kırmasınlar diye. Şöyle genel bir aktiflik durumuna bakalım. Ne alemde? Abi yerini almışlar. Çok güzel. 73'te şu an katılmaz. Oy oy oy. Haritaya bak. Bu arada ben Red İttifakı'nda olmadığım için bende o yüzden kırmızı görünüyorlar. Onu da şöyle yapabilirim aslında. Hemen bir dakika. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Tamam, tamam. Haritadan. Şey ekleyeyim dedim de ne derler dost olaraktan ama şeyi bulamadım. Şuradan bunları ne renk yapalım, ne renk yapalım. Sarı olaraktan şöyle gösterelim. Şimdi daha düzgün bir izlenim olur. Her şey sizin için arkadaşlar. Arif valla Red'in toplamını bilmiyorum. Stesse de mi sende o kullanıyor ama en sonu kullanmıyordu. Angry'den değiştirdi herhalde. Hep Angry kullanıyordu bu arada. Angry aylardır hatta ben onu gördüm göreli sende yok. Stesse Ramses kullanıyordu. Hiç sende yoklu görmemiştim. Bak bu Angry'dir. Kesmiş bir Angry Pink color'ı. Artık ezbere biliyorum ya. Adamlarla o kadar çok kapıştım ki, o kadar çok karşı karşıya geldim ki, yani hepsini böyle ezbere söyleyebiliyorum. Şöyle yapalım. Gök ekibini de sarı yapayım. Onlar da çünkü haritada var az da olsa kafa karıştırmasın. Düşman gibi görünmesin. Başka da zaten aktif olan bir ittifak yok.
Yani şöyle bir aktifliğe bakınca tabii ki de 40'ın çok ezici bir üstünlüğü var. Gök ekibi şu kadar. Şu Korelileri de sarı yapalım. Bakalım bir. 73'ün aktifliğini görebilmek için yapıyorum bunu arkadaşlar. Bu da tamam. Zaten 3 taneydi. Şöyle göstereyim güçleri. Başka da yok yani. Üçüncü eklediğimde 1,3 milyar güçte. Başka da güçlü bir ittifak, aktif bir ittifak yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi baktığımızda aktifliğe zaten bu ekipte 5 kaleyle katılıyor ama haritada en azından 73'ün aktifliği net bir şekilde görünsün. Yani fazlasıyla şu an 40 girdi bile içeriye. Bu kuleleri de alıyor. Yani 73'ün savaş uzun sürer diyorum ama bilemedim. Ben hemen bizim krallığa da dönmem lazım. Bizde de KVK var arkadaşlar aynı saatte. 70'i de küçümsemeyelim yani. Ben de krallığımı yalnız bırakamam. Hemen bir alana gideyim. Bizimki daha kolay sürecek diye düşünüyordum ama 73 ile 40'a baktığımda da yani 40 aşırı bir ezici üstünlük görünüyor şu anda. O kafamı biraz karıştırdı işin gerçeği. Yani ne olacak öyle bilmiyorum. Tüm kuleleri kaybederlerse zaten çok bir anlamı kalmayacak. Bizde daha bir şey başlamamış. Aynı saatte aslında ama daha görünmüyor. Ben zaten daha hiç puan yapamadım. Ee, Geldim, yayın açtım. Hemen diğer ekibe 40 ile 73'e geçtim. O yüzden kendimde daha puan yapamadım. Ama böyle giderse zaten arkadaşlar 40 kısa sürede fişik çekecek. İttifakım arazisi. İttifak videosu çekeceğim. İsteyen arkadaşım, yorum yapan arkadaşım unutmadım seni. Yani şehri zaten almış durumdalar. Bir de siz ne düşünüyorsunuz? Muhammed doğru söylüyorsun. Benim beyin artık durdu. Biz saldıran tarafız ya. Aşamayı kazandık. Çok haklısın valla. Diğer krallığa gitmem lazım. Burayı çok merak ediyorum. Neyse dur diğer krallığa gideyim de burası hakikaten erkenden bitecek gibi. Sanki savunan roldeymişiz gibi bir an düşündüm kafa gitti. İyi ki hatırlattın ya. O kadar kafam gidik bak. 40'a denk sunucu bence yok ya şu an. Düşünüyorum. 40'a denk, 40'a denk. 9 muydu? Bir tane vardı galiba ya. 9 mu vardı? Bir tane çok aktif böyle gerçekten dolu dolu bir krallık vardı. 9'du galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 9 olabilir.
Şuralarda boş bir toprak bulup neyse artık şuna geçeyim. Dolmamış. Batı kapısına hemen bir ekip gönderelim. Bu ne yapıyor? Kutsal Kule'yi de atalım. Hiç daha buff basmadım. Buff basacağım birazdan. Hani 70'in zorluk şeyine göre basacağım işin gerçeği. Froike falan kapıya geçmiş zaten. Bizim Kraken. Ama ben mi yanlış görüyorum? Froike neyle gidiyor? Bu Froike'nin kimi? Başkasınınkine mi tıkladım? Yani Froike'nin süvarisi bu değildi ya. Bu Kazike diye birinin. Froike'de olmaz öyle bir şey ya. Bizdeki şeye baktığımızda zaten hani tahmin ettiğim gibi biz almış durumdayız. Aktiflik gördüğünüz gibi şöyle genişleteyim. Burada da bizim ezici bir üstünlük var. Şöyle bakınca 70 ekibine baktığımızda onlar da bir tane ittifak. Tek ittifak oldukları için sıralamaları da şu şekilde. Gerçi bizi gösterecek kalemi buraya getirdim çünkü o yüzden onların sıralamasını gösteremeyeceğim. Ama bizi krallığı bilmeyen varsa bizdeki güçler de bu şekilde arkadaşlar. Yani adamların kapıyı kırmasına bile izin vermemişiz. İşin gerçeği. Bakın, adamlar daha kapıyı kıramamış. Öyle bir durum var. Fakat 70'in şöyle bir üstünlüğü demeyeyim de stratejileri var. Arkadaşlar 70'te işte 100 milyonlar, 90 milyonlar bilmem ne Arthur'lar falan hepsi ekiplerini bu içtimalara koyuyor. Koyduğu için de genelde balinalar, krakenler ne yapıyor? Açık arazide bireysel savaşıyor. Hani bencil takılıyorlar biraz. Ama burada 70 onları koyuyor. Kanuni şu an kesiyor bildiğin. İçtimai kesti. Bak bak kesiyor. Bak içtimada adam kalmadı. Ulan helal olsun ya. Onun videosunu izlemeyen varsa hesap videosunu izlesin. Zaten çok güçlü. Abi ben gözetleme atamadan adam kesti ya, içtimai kesti. Darısı şeyden bekliyoruz. Neredesin Froyke? Froyke kapının arkasından çık amcacım. Gel buraya. İçtima kesildi arkadaşlar. Gözetlemem gitmedi. Tam. Yani yarım yamalak işte kalan askerleri ancak gözetleyebildik. Nat Nat 140 milyon falan bu arada arkadaşlar şu duran. Şu an Kanun'un vurduğu. Şöyle göstereyim size. Biraz artık ezbere biliyorum ben. Nat Nat 100 milyonun üstünde. Imperior'ı az önce gördük. 105 milyon diyebiliriz. Elendir var 100 milyon. Nat Nat 120 milyon. Kiru 101 milyon. Yani buradan 70'i göstereyim en azından size dedim. 62'ymiş. 82 milyon falan filan. Kapıyı da bizimkiler yıktı. Çok çıkabileceklerini sanmıyorum 70'in bölgesinden. Bakın geliyor şeyler.
Şuraya destekleri atayım ben de. Kendi kendini yeniliyor şu anda. Bug'a düştü. Bayağı bildiğim bug'a düştü yani. O yüzden ben bizim tarafa çok böyle şey yapmadım. Dikkate almadım. Ama bir yandan puan da kasmak istiyorum. İki saldırayım arkadaşlar, olur mu? Zaten 40 aşırı üstün görünüyordu. Kalem çok uzakta ya bu kuleye göre. Şuraları bir yere taşısaydım iyiydi. Ama yer yok ki. Şuraya bak. Şuraya sığmaz. Ancak bu sıra olabilir. İçeride kaç asker var? 1,9 var. Tabii benimki daha yürüyor. Fizan'dan geldiği için benim bu kaleyi taşımam lazım. Birazdan taşırım. Adamlar patates olmuş durumda. Kanuni geliyor. God King de kesiyor bu arada. Hakkını yemeyeyim. God King de sağ olsun içtima kafalıyor bakın. Abi adamların içtiması gelmeden düşüyor ya. Ya burada da çok göstereceğim bir şey görünmüyor işin gerçeği arkadaşlar. Arif tabii ki ya. Bu aktifliği 40'a karşı yapsaydık çok çok başka olurdu. Şahin hangisinin kalabalığı? Bir 26 ile 70 kapışması, bir de 73'te 40 kapışması var. Şu an 26 ile şeye baktığımızda 70'e 26'nın ezici bir üstünlüğü var. Şuraya bak. Bir de hemen geçelim şeye bakalım. Ya burası zaten bizde gibi. Ben kendi şu an puanımı feda edeceğim. Biraz 73 ile 40'a göstereceğim. Olmadı gece kasarım. Kale falan dalarım. Kaleye sıfırlarım. 70 oldum. 65'tim evet. 40'ınki normal Şahin. Adamlar hep çok kalabalık. 40 normal yani. Onlar çok kalabalık. Yani sadece güçlü değil, kalabalık oldukları için işte biraz fazla iş yapıyorlar. 73'ün işi zor görünüyor ama 73'ün kazanmasını isterim. Ama yani kapıya bile yıktırmamışlar. Çok zor abi. 73'ün işi çok zor. Ya bizim şu an bildiğin 70'e yaptığımızda adamlar 73'e yapıyor. Hani heyecanlı bir savaş dediğin şu an iki savaşta bir taraf üstün. Şöyle kıran kırana bir mücadele yok maalesef. İçtimalardan ümitliyim ben. İçtima çıkartsın 73, onu merak ediyorum işin gerçeği ama önce tabii ki kapıyı yıkmaları gerekiyor. Kapıyı yıkabilecekler mi? Yoksa içtima böyle fizandan dolaşıp falan bir şeyler mi olacak? Bilemiyorum. Şöyle haritadan baktığımızda 302-63, bak bak. Güçlü bir kişi. Pro gidiyor. Hemen şeyine de bakalım. 302-63'ümüzün 24,3 milyonluk bir Mulan gidiyor şu anda. Mesela bunu kesmesi lazım. Yakalarsa indirir tık tık.
Raporları da şöyle bir baktığımızda 3'e 25 çok iyi. 4'e 31 çok iyi. Bak gidiyor. New Moon var. New Moon güçlü bu arada. Bir tane ekibi kesilmiş Pro'nun. Bak hiç bunlara dokunmadan dümdüz hedefine gidiyor. İleride ne var? Stesse var. Ama Lubu'ya karşı o iş yaş ya. Şunu kes bari. Şu Lubu'yu kes. Stesse'ninkine vurduğunda çünkü Pro duman olur. Hala gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Kuleye gidiyor. Heh, geliyor şimdi. Stesse bakalım kafalayıp neler yapacak. İçtimadan ben ümitliyim. Çok uzakta benim kalede ya. Abi kaç dakika der Allah bilir yani. Yok şey yok. Rotada da değil. İttifaka girdiğim için takır takır kesiyor vallahi içtimayı. Ulaştırmayacak belli. Bir kahramanının bile canı azalmadı. İşin garip yanı. Bu da Pro'nun Arthur'u nereye gönderiyor, ne yapıyor bilmiyorum işin gerçeği. Kuleyi de kaybetmişler. Çok zor abi işleri, çok zor. Girmişken bari şöyle çakma hesabımıza da o Rachel yapıyorsun bu sporu Rachel. Rachel da Türk arkadaşlar bilmeyen varsa söyleyeyim. John ne yapıyor John hakikaten? Ne yapıyor John acaba? Bakayım John nerede? Neydi kodu onun? 303-63. Yani bu taktikleri rakibi bir etki etmemiş. Bizim izlememizi zorlaştırmış. Başta güzel geldi ama etkisi hiç öyle değil. Daha kapıyı alamadılar ya. Abi kapının canı gitmedi daha. 303-63. Kalesi buralardaydı. Işınlanmış. Pro'nunki burada. Şöyle yapayım. Burada böyle çok bir kapışma yok. 303-63'e bakalım. Gören söylesin arkadaşlar. John'u arıyoruz. 303-63. Yalnız bir şey diyeceğim. Aktiflik çok düştü ha. 73'ten de katılmayan çok var. Farkında mısınız? Kale sayısı düşmüş. Şuraya bak. Yer mi değiştirdiler? Bu tarafa geçmişler. Burada John. Bulduk kalesini. Bu John değil. 245 303 63. Bu ne? 325. Vay anasını. Burada ha. John burada. Ekibi çıkartınca bakalım.
Ya zaten onunki aslanlı tema, tanınmayacak bir şey de değil. O da ayrı. Şöyle araziye baktığımda bu kapıya yöneldiler. Mantıklı, açık. Pro Killer'ın ismini çalmışlar. Ulan ya. Adamlar bildiğin çalmış ya. Gerçekten. Ya işin gerçeği hani bu savaşın akıbeti belli gibi. Çok yapacak bir şey yok işin gerçeği. Ben böyle biraz çekişmeli, kafa kafaya geçer hani yani zorlarlar falan diye düşünüyordum ama abi işte aktiflik başka bir şey. E, Bir ittifak dediğin 170 kişiden oluşuyor full kadrosu. Karşıda yani iki tane ittifak var. Hatta üçüncü ittifakları da var. O burada mı bilmiyorum ama Jet'le şeyin Van'ın zaten iki ittifakın birleşimi 300 kişi yapıyor. Bak 340 demiyorum hani eledim bazılarını. SC'si var, Kavı var bak küçük küçük ekipleri de var böyle. Zor ya. Yani zor. Şu köşe puan köşesi arkadaşlar. KVK'larda genelde öyle oluyor. Bakın burada birbirine takılıyorsun KVK'da puan kasmak için. John'u hala göremedim bu arada. Tabii ki sağdadır ama nerede hiçbir fikrim yok. Kapıdan bile giremediler. Yani biz de savaştık. Bu kadar değildi bizim mesela. Bizde aktiflik de düşüktü. Ona rağmen içeriye girdik, kapıştık. Bu kadar kötü beklemiyordum ben. Şaşırdım işin gerçeği. Angry burada takır takır indiriyor. Gidiyor bak. Açmış şemsiyeyi gidiyor. Lubu bitmiş bitecek. Arthur bitmiş bitecek ama affetmiyor. Dur bakalım içtima gidiyor. Spear geldi. Şu çeyrek kirosuyla bakalım ne kadar hasar verecek. Veremedi doğru düzgün. Güzel. İçeriği sağlam doldurmuşlar demek ki. 73'teki arkadaşlarıma söylüyorum. Şu içeriye arkadaşlar sizde Kraken çok fazla. Krakenlerden oluşan bir içtima yaparsanız adam gelip öyle rahat kafalayıp da kafasına göre kesip gidemez. Şuraya artık doldurun. Zaten bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 tane şu ilk 14 adam içtimai atsın yeterli yani. Birer tane kahraman atacaksınız. Bir şey değil. Böyle gelip kafaladığında bak böyle boynu bükük geri gidecek. Bak Mavkit geliyor. Ama içtimai kafalayamayabilir o. O kadar güçlü değil o. Bir içtima daha geliyor. Ha şöyle ya. Beklediğim hareketler bunlar ya. Bir kendine geldi Red ekibi. Çakma Pro da burada. Ginyu Force. Dragon Ball izleyen var mı aranızda? Dragon Ball'dan özenmiş.
Sevgili izleyen arkadaşlar, videoyu like'larsanız çok memnun kalırım. Şuradan tekrardan duyurumuzu da yapalım. Ya terbiyesize bak. Böylelerini report edeceksin, bildireceksin. Diğerden de report et. Sonra da engelleyeceksin ki bir daha hiç denk gelme. İçtima gördüğünüz gibi vuruyor gayet de içeriye. Bu da destek içtiması arkadaşlar. Burada azaldıkça bunu bozup buradan takviye atılacak. Ha şöyle ya abi, savaş dediğim böyle olmalı. Birazdan tabii 26-70'e de bakacağım. 70'te böyle bir şey yapabildi mi? Bizde nasıl gidiyor? Onu da kontrol etmem lazım. 70'te yani şöyle göstereyim. 5. sırada. Hani kalkıp da böyle 8-10'dan 12'den gelen bir krallık değil. 5. sıradaki krallıkla yarışıyoruz biz de. 302-63 Pro. Pro şu an tıkır tıkır Mavkid'i tokatlıyor. Mavkid'in şeyi öldü. Kavkid'i de tokatlıyor. Biri şu içtimai kafalıyor bu arada. Kim kesiyor bunu? Göremedim vuranı ama zaten şu ekibin içtiması yok oldu yani. İyi dayandı bu arada. İçtima iyi dayandı yani. Hakikaten sabahtan beri vurdular. Yani bu etrafı da kapalı olmasına rağmen bakın sitesi de kapatmış durumda. Bakayım ses nasıl gelecek. Olmadı bir şeye bakayım. Düzgün gelirse açayım. Stes de geldi buraya. O yüzden iş biraz daha zor şu an. 307. Ha, bakın bu John 303-63. 307'de Zafer miydi? Yok. 197 milyon kimdi ya? Bu Zafer. Bu hatırlamıyorum. Ted ha Ted. O da Ted. Angry Stes hepsi burada. John'u kestiler. Şöyle bir geniş açıya alacağım. Ölüleri görmek istiyorum. Bir tane öldü. 4 tane ölü var. Buradan sadece 2 tane. Ufak ufak bakın dışarıya doğru sürüyorlar. Bakın gide gide tık tık dışa sürüyor. Şöyle geniş açıyı alayım yine görebilmeniz için. Dışarıya doğru gönderiyorlar. Bir tane içtima geliyor. Kafalayacak mı bakalım? Bu içtimanın boş olduğunu zannetmiyorum.
Bakalım. Angry geri döndü. Büyük ihtimal bir kafalamayı deneyecekler burayı. Ama kafalayacaklarını da zannetmiyorum. Burada savunmayla zayıflattıktan sonra kafalayabilirler. Dümdüz vurunca bakalım ne olacak? Bence Angry patates olacak. Hadi bakalım. Yani öyle kolay değil. Doldurduklarıysa içtima eğer tahmin ettiğimiz gibi dolduysa ki bu bir kraken değil, balina da değil. Patates etti vallahi ama içinden çıkanlar da zaten yani böyle hiç sıralamada görmediğimiz numaralar. Yani şunlardan değildi. Bunların zaten geneli 300'lü. Bir tek şu farklı. Geneli 300'lü şeyle içinden çıkanlar öyle değildi. Angry kesti gönderdi vallahi. Ya bana mısın da demedi vallahi. Cana bakar mısın? Peki nereye gidiyor? Kule mi var Red ekibinde? Evet. Büyük ihtimal şunu almaya gidiyor arkadaşlar. Bu içtima nereye gidiyor? Kaleye mi gönderdiler? Yok, bu da Mızrak Kulesi'ne. Yani çok zor. Neden zor? Bir ittifak. Kaleler burada. Mızrağı mı destek atacak? Süvariyi mi alacak? Hangisini yapacak? Bir krallıkta en azından iki tane dolu dolu bir ittifak olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Muhammed sen ne dersin? Mesela sizin krallıkta da balina sayısı çok fazla. Ondan fazla balinanız var. Hala burada mısın bilmiyorum ama mesela size baktığımda aşırı dağınıksınız. 3-4 tane ittifak var. Her birinin gücü 4 milyar, 4 milyar, 4 milyar falan. Güç dağınık olunca içtima çıkartırken de ona göre zayıf kalıyor. Huzur mu yok, barış mı yok bilmiyorum. Ama iki ittifak olarak toplansanız çok daha farklı senaryo olur 82 içinde. Bu arada arkadaşlar 82. krallıkta aslında çok güçlü bir krallık. Çok fazla balinası krakeni var. Bilginiz olsun. Ama adını duyuramadı çünkü dediğim gibi hepsi 4 ittifaka falan dağılmış durumdalar. Aleykümselam Berk, sağ olasın. Hangisi Berk? 73 mü? Bak bak 703 63 Zafer'di galiba parçalıyor. Kim oğlum bu 703 63? Bu siyah beyaz mıydı yoksa? Coşkun sen misin acaba? İzliyor musun ki? Ben bir bizim şeye de geçeyim. Çünkü kaleler de saldırı altındaymış. Bir hemen 26'ya bakalım.
Gerçi benim kalenin yeri çok uzaktı. Bana mancınık getirip vuracaklar da olacak da. Bakıyorum çete ya. 82'de Muhammed abin. O da çok güçlü kalesi. 140 milyondu galiba en son. Yanlış hatırlamıyorsam. 82'deki en güçlü Türk o. Ulan atmıştım. Kiros'u sabah attım hala içeride. Bu nasıl bir şeydi? Bu da burada takılıyor. Yani alem bunlar ya. Nasıl? Burada ses biraz fazla geldi sanırım arkadaşlar. Bunu kısacağım hemen. Sizin başınızı ağrıtmayayım. Biliyorsunuz diğer şeyden önce attım bunları açık araziye. Hala duruyor. Kiros içeride kalmış. Buff da basılı değil bende. Şunu yakalasın bu kessin. Bakayım. Mancınıklara bir bakayım. Benim kalenin oralarda var mı? Ondan sonra hemen Lubu'ya bakayım. Bunlar nereden geliyor? Ha, bana bayağı uzak. Lubu yakaladı mı? Yakalamış. Kesti mi? Kesti. Bir de şuna git babacım. Kiros valla kaç dakikadır işte 73-40'ı izliyoruz. Adam sabahtan beri içeride takılmış. Burada raporlar da var. Bakarız birazdan. Buna da bay bay. Ok varsa oka göndereyim daha iyi aynen. Yani boş yere zaten az askeri kaldı. İçerisi karışık. Bu arada Imperial falan Balibos falan yüzmeydi yanlış hatırlamıyorsam. Empalbum'da 63 falandı. Şunu patlatmadan ölme be. Ah be. Patlatamadan öldü. Böyle içim gidiyor. Şimdi şuraya bir bakalım. 23 dakika önce. Bizden daha çok gitmiş. Nat'ı göstermiştim size. Güçlü olduğunu söylemiştim. Daha fazla kesmişiz. Nat yine kafa atmış Süvari Kulesi'ne. Yine daha fazla götürmüş. Balibos vurmuş benim Lubu'ya boştayken. Sonra nedense bırakmış. Yine Balibos vurmuş. Vur çek yapmış. Bayağı fazla yemişiz arkadaşlar karşıdan. 3 katından fazla askerleri gitmiş. Yine benim Lubu açıktayken biri vur çek yapmış. Ya da skill'i denk gelmiş olabilir. Bilginiz olsun. Hani alan vuran komutanların skill'leri de denk gelebiliyor. Burada da yine aynı şekilde. Lubu'dan ufak ufak tırtıklamışlar. Burada kesmişim Lubu ile az önce gönderdiğim zaten. Burada da az önce gönderdiğim. Burada onların beni kestiği 4 birlik. Burada kesilmişiz. Az önceki zayiatta üf çok fazla. Niye bu kadar zayiat vermişiz? Ben şunu içeridekini yenileyim diyecektim. Zaten gitmiş hala bizde ama raporların içinde en fazla zayiat verdiğimiz bu. 9.2K Brzezinski'den gitmiş. Ne peki bu ölenler? T6. Normal. Abi burada T6 ölür. Normal. İki kere desteklemiş. İki kere desteklemiş.
Bu nasıl ya? Sıfır. Abi bu ne? Aldım bıraktım yapmış. Yani garip. Düşman neymiş ki bu kadar şey yapmış? Bak bizde ne kadar T6 vardı? Adamlarda şu an hiç T6 çıkmadı. Yok abi adamlarda T6 çıkmadı işte. Ama çok tırt komplar atmışlar içeriye gerçekten bizimkilerde. Şu an full dolu. Konuşlandıramam o yüzden ama geleyim şurada bırakayım ben yine. İlerleyen şeyde Lubu'yu da şurada bırakayım. Tekrar gelir bakarız. Zaten bitmek üzere bizdeki. Gördüğünüz gibi içtimaları gidiyor mu? Durun bakayım. Yolda şu vurulmuş. Canı azalmış. Buna da vuruyorlar. God King vuruyor. Lan God King helal olsun. Ya 40'tayken şu aktiflik neredeydi diye insan bir sorguluyor. Yani sorgulamıyor değil. 40'tayken bu kadar aktiflik yoktu. Bu kadar kale yoktu. Şu anda da hani benim gibi salmış olanlar mutlaka vardır. Rakip biraz zayıf kaldı diye. Bakar mısınız? Abi adamların ölülerine bakar mısın? Bak bizim tarafa giden ölülere bak. 2, 5 falan. Şuraya bak. İçtimalar gitmiş durumda. Şöyle bir puanları da bakayım. Ben tabii hiç puan yapmadım. Kanuni bir diye düşünüyorum. God King helal olsun. Yani aslında doğru God King'i unuttum. Elinden geleni yapmış. Hala da yapıyor. Kesiyor, içtima kesiyor. 2,3 milyara ulaşmış. Imperior 1,6. Estelis 1,5. Kanuni 1,3. Natnat 1,3. Aemon 1,2. İlk onda puanlar güzel geçmiş. Mesela Karneri neredesin? Ya ben Froike'yi göremedim galiba. Aa. Aa. Froike'de 592 milyonla burada. Yani mesela Froike'nin içtimai neden kafalamadığını ben çok merak ediyorum. 300 milyon gücü var. Natnat'la kapışıyor bak Aemon. Natnat güçlü ama Aemon da 97 milyon falan. Natnat'a bay bay dedik. God King hala gördüğünüz gibi içtimai kafalıyor burada Hero'suyla. İçtima bitti zaten. Ama ben Froike'nin bu kadar pasif kalmasını hakikaten anlam veremiyorum. Onun yerine de şöyle gerçekten güzel bir iki tane Kraken olsa bu serverda bambaşka bir şey olur bu krallık ya. Yani çok başka şeyler konuşuyor oluruz. Bakın bu halimizle bile biz üçüncü sıradayız ki 35'te böyle çok ciddi bir fark yok. Bu savaştan sonra zaten daha da değişecek. 35 de gerçi galip gelecektir. Çünkü baktığında nereden galip gelecektir diyorum. Baba ben beşinciyle eşleştim. Birinci, dördüncüyle eşleşti. Bu adamları da 6 ya da altındakilerden biri gitti yani. Hani daha basit bir rakip gitmiş. Bize hep güçler geldi. Hep ilk 3 sıradan çıkamadık. İlk kez böyle beşinci geldi. Onda da gördüğünüz gibi bayağı bir fark var. Diğerlerinde de alma ihtimalimiz vardı ama aktiflik kötüydü işte arkadaşlar. O sıkıntı. Şimdi buraya dönelim. Neler oluyor abi? Bizim savaş belli. Gerçi burası da belli. Daha yaklaşamadılar. Bir kere gittiler. Güzeldi ama kısa sürdü. Şöyle yapalım. Gelmiş içtima. Güzel ana yakaladık. İçtima içeriye ulaşamamış. Kesmişler yine. Ses çoksa arkadaşlar
oyun sesini kısabilirim. Helal olsun Muhammed vallahi. Ya belki bir sonraki göçte birlikte aynı krallıkta olabiliriz. Hani 82 nereye kadar diyeyim? Berk zaten sizin şey yani 40 73 benim de beklediğimden daha şey çıktı. Şehre daha bir kere dokundu. Bir puanları da bakalım mı? Şu içtimadan sonra bakalım. Bunu da kafalıyor çünkü. Angry kafalıyor bunu. Ya bu da gitti yani. Maalesef. Bu da gitti. Bakalım şöyle bir puana. 845-63 kim? 4 milyar puan. İyi puan kasmış. 3.7 burada. 3.5. 2.6. 2.2. 2. Ya 73 daha fazla bu arada. Şöyle baktığınızda düzeltiyorum şuradan. Sınır ötesini aç. Daha fazla görüyorsunuz. 28 milyar puan yapmışlar ama ikinci ittifak gören var mı? Yok. Bu adamlar ne yapmış? 25 milyar buradan, 4.7 de buradan yapmışlar. Ha, bu arada önemli olan tabii sadece puan değil. Adam buraya kale sokmuyor, içtima sokmuyor, bir şey sokmuyor yani içeriye giremiyorsun ki. Girdiğinde de şurada seni kesiyor. Maalesef bitmiş durumda buradaki savaşta. Geliyor bir içtima daha. Angry, Angry gidiyor Angry. Sendeoku ile gidiyor. Bu arada Muhammed Sendeoku'nu ben çektim. Detayları videomda vardı. Bizde olan savaşlarından Sendeoku'nun detaylarını paylaştım. Baş kahraman olarak bilmiyorum ya. Çok mantıklı mı? İçtima patladı zaten bu arada. Biraz boş bir içtimaymış. Fake de olabilir mi? Ne bilmiyorum ama şuraya bakar mısın abi? Gözünüzü seveyim şuraya bakar mısınız? Çok aktifler ya. Bak bak hala sürü geliyor yani. Arkadan sürü geliyor. Peki gücü kaça indi? Çok inmemiştir. Çok bir şey yapmadı. 773 inmemiş. Angry bayağı bir iş yaptı. 385 ama bu da inmemiş. 229 bunun düşmüş biraz. Burada ses çok bozuluyor. Sesi tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Alican hoş geldin ya. Uçurdular mı kaleyi? Ama savaşı biz kazanacağız yani. Çok aşikar bir şekilde üstün görünüyoruz. 90 içtima açamadı. 3'te 90. 90 nasıldı ki acaba? Ama 40 yani şunu gördüğünüz gibi korkunç. Gerçekten korkunç ya. Bak adamlar haritanın her yerinde ve her yeri geçtim. Şurası bile, burada bile kaç tane birlik var ya. Abi manyak bir şey. Dur bakayım içtima kafalamış. Angry patlamış içtimada. Sonunda şükür galiba Krakenlerden oluşan bir içtima çıkartıyor 73. Yapabilecekleri tek şey buydu. Yani yapmaları gereken. Karşınızda böyle bir rakip varsa Krakenlerden oluşacak bir içtima yapmanız lazım. Ama bakalım. Stesse'yi göremedim bayağıdır.
Şöyle savaş varken haritada boş boş duranları anlamıyorum diyordum. Bizim savaşta ben attım iki birliği dışarıya. Geldim burada maç seyrediyormuş gibi bunu izliyorum. Mavkit burada kafalamaya çalışıyor ama Mavkit'lik bir durum değil. Mavkit o kadar güçlü değil. Bak burada tak tak gidiyor içtimalar. Bakalım ne olacak. Şu içtimayı merak ediyorum ben. Stesse gelecek mi? Pink Color'da 170 milyondu. Bakalım. 307-63 bu arada güçlü kalelerden bir tanesi. 200 milyonluk kale. TED'ti bu yanlış hatırlamıyorsam. Pink Color'ı kesti evine gönderdi yani şu an. Bak hala burada. Pink yine Belisarius'la kapışıyor ama Pink'in ekibi gidici gibi. Popis de yüzün üstünde bu arada gücü kalesinin. Evet şu an tekrar 73 içeri giriyor. Hadi bakalım. Stesse geldi evet. Görmüyoruz dedik. Stesse de girişini yaptı. Hem Kiros kullanıyor hem Boudica kullanıyor. Bakın. Lubu, Belisarius. 2 mızrak. Ne 2 mızrağı? 3 mızrak takılmış şu an. Bayağı bildiğin 3 mızrak takılıyor Stesse şu an. Bak Kiros, Belisarius, Boudica ve patates oldu. Gördünüz mü Kraken içtimasının gücünü? Kafa attığı gibi yok oldu bak. Kafa attığı gibi yok oldu. Yani bunu yapacaksın abi. Karşıda böyle bir şey varsa sende de Kraken fazla tabii bir yandan bununla da vurduğu için içtima patlayacak ama en azından yolda yok olmayacak. Bak Stesse'ye bay bay. Şimdi bunun geri gelmesi 5 dakika arkadaşlar. Ta Fizan'dan buraya gelmesi 5 dakika. 5 dakika bu adam yok. Bu içtimayı da destekledikleri anda en azından böyle tık 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 götürürlerdi. Ama geç kalındı bunun için biraz. Bakalım bir şeyler olabilir mi? Çok az kaldı yani imkansız da. Bak hala içtima patlamadı farkında mısınız? Bunu baştan yapsalar çok çok farklı şeyler olabilirdi. Yani gerçekten üzüldüm. Biraz geç kalındı bunun için. 303.63'te Pro'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Yok şey John'muş 303.63. O da içeride buralarda takılıyor. Elemanları kesiyor. Hatta şöyle geniş açıya bir alalım. Bakın ölüler tık 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 gidiyor. Buradan da bayağı bir kayıp var. Yani isim stratejisinden ziyade bence bu içtimaya birer tane Kraken sayısı zaten fazla. 14 tane balinası var. Kraken'i var. Kraken de şuradan saymaya başlasan 8 tane Kraken var. 14 tane toplam aktif kale var güçlü. İçtimai dolduracak. Hatta yani hani şunlar da boş değil. Ama bunu yapıp birer tane ya birer tane atacaksın. Yanında da yürü yine 4 birlikle gez. Bunlar zaten içtima kafalıyor yani. Hani içini doldurmayınca içtimalar patlıyor. Bak hala içtima kafalamaya çalışıyorlar, patlıyorlar.
Bak görüyor musun? Azaldı diye içindeki sayı vurmaya çalışıyorlar ama nafile içinde güçlü hesaplar olduğuna %100 adım gibi eminim. Bak 302.63 de geldi girdi içine ki 302 de Pro'ydu. İçtimaya girdi o da. Yani yıkılmıyor içtima kolay kolay. Bunu baştan yapsalardı çok farklı olacaktı. Ha, yine alabilirler miydi? Zor. Çünkü hani ihtimale vuracaksın da abi. Bunlar da elleri armut toplamıyor. Bunlar da takviye atıyor. Bunlarda da bir sürü kraken var, balina var. Ama 73'ün krakeni daha fazlaydı. O yüzden bilemiyorum. O zaman aktif sayısından ziyade krakenlerin gücü konuşacaktı. Çünkü buraya zayıf biri destek atsa da aktif olsa bile desteklese içtimada full krakense kesecek. Benim eski krallık savaşlarından izlemişsinizdir arkadaşlar 88'deyken. O zamanlar şey vardı. Lato vardı. Arthur'unu attığı anda içtimaya biliyorsunuz adam 2 milyon asker kesiyordu. Arthur'u hiç çıkartmadan. O yüzden hani güçlü T7 atmışım bilmem ne atmışım fark etmiyor. Kraken attım mı içtimaya işlerin rengi değişiyor. Patladı içtima bitti. Zaten süre de bitti. 5 dakika kaldı. Bir daha içtima açsalar 5 dakika toplanma süresi. Bakayım yolda var mı? Geliyor bir tane ama 2, 3, 4 tane var şu an toplam yolda ama bunlar tabii ki şehre mi nereye bilmiyorum. Bakalım. Şehre değil. Çünkü şehrinki yeni patladı biliyorsunuz. İçtima açıkken yenisini açamıyorsun. O yüzden bunlar biraz boş. Bakayım şu nereye? Bu da değil zaten yani. 40'a tebrik ediyoruz. Çok işin rengini değiştirmek istiyorlarsa mesela artık bitmiş tamam mı? Bitmiş. Burada ne yapacaksın abi? 73'ün bütün krakenleri gelecek burayı kafalayacak. Merkezi direkt vuracak. Ya hero ya mero zaten verdin. Burada savaşmanın şu an hiçbir anlamı yok. Buraya geleceksin kafalayacaksın. Angry içtima kafalamaktan helak oldu. Kesiyor bunu da şu an. Angry kesiyor arkadaşlar bunu. Kesti. Yani mesela Krakenler niye şu an şehre vurmuyor? Zaten kaybedecek bir şey yok. En fazla asker kaybederler. Önemli mi bir Kraken için değil ama toplaşıp buraya vurmaları gerekiyordu. Şu kadar Kraken var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane adam var ya. Şu şehri bir vursalar işin rengi de değişebilirdi. Neyse. Beklediğim gibi çok çekişmeli geçmedi. Bence biraz strateji hatası da var. Her iki tarafı da tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, Beklenen 40'ın kazanmasıydı zaten. Gönlümden 73 geçiyordu ama 40 aldı. 40'ı tebrik ederim. Denecek çok fazla bir şey yok. Tengri hala burada kapışıyor. 2 milyon güç kaybetmiş.
Miyamoto yapmışsın. Hayırlı olsun bu arada. Sırf Lubu'yla kapışıyordu. Bu arada arkadaşlar benim şahsi düşüncem kılıç kompu bayağı yükselecek. Revaç'a geçecek. Çünkü artık elinize atsanız Kiros, elinize atsanız Lubu. Ama kılıç kompu ne yapıyor arkadaşlar? Hem Kiros'u mızrağa counterlıyor hem de Lubu'dan CT yemiyor. Kafa kafaya rahat bir şekilde çıkabiliyor. O yüzden dördüncü sezon kılıç sezonu arkadaşlar. Bitti bitti ya. Yok Arif bir şey kaçırmadın. Dediğim gibi bu arada canlı yayının başını kaçıranlar varsa 6 Ağustos'ta etkinlik gelecek. Kale teması ve birlik teması geliyor. Sirk teması olarak geliyor arkadaşlar, bilmeyenler için. Böyle çok değişik ama hani eee, savaş oyunuyla çok alakalı mı Sirk Kalesi? Bilemedim işin gerçeği. Yine tercih sizin tabii ki. 6 Ağustos'ta Maskeli Balo Birliği temasıyla Sirk Kalesi teması gelecek. Bilginiz olsun. Şehri direkt aldılar, hiç vermediler. Savaşta hiç uzamadı. Biz uykusuz bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Kale sıfırlama olur mu? Onu da merak ediyorum. Birazdan kendi krallığıma da bir geçerim ama bizim krallığın acelesi yok. Bizde de durum farklı değildir, almışızdır. Ne oluyor burada mesela? Ne yapıyorlar? Ha, merdiven kesiyorlar. Bak burada şey vardı. Çakma Pro. 114 milyon. Deste buradaydı, ışınlanmış. Deste gitmiş arkadaşlar. Nereye kaybolmuştur? Bir kale falan sıfırlıyor olabilir mi? Biliyorsunuz 40'ın en sevdiği şey kale sıfırlamak. Şöyle bir bakıyorum. Bu da John B yapmış. Bunlar da izleyici. Herhangi bir şey görünmüyor şu an haritada. Berk var mı bir hareketlilik? Dünya chatinde kale sıfırlama vesaire. Sen 40'tasın. Sitesi yok çünkü gitmiş. Bak biri daha gitti. Kale sıfırlamadan bırakacaklar galiba. Ha? Şöyle şeylere bir bakayım. Evet, bir şey görünmüyor arkadaşlar. Akıncı.
Confred de oradan gelenleri kesiyor. Şöyle bayrakları da bakacağım. Hani buraya gelip de açıkta kale bulup sıfırlamaya çalışma var mı? Şurada iki kale var. Yok. Burada da yok. Burada bir tane kale var. Şöyle yapalım. Bu da tırt. Bir şey yok arkadaşlar. Sıfırlama yapmayacaklar herhalde. Bir gidelim bizim tarafa da bir bakalım. Beklendiği gibi geçmedi. Kılıç Kulesi'nin orada mı belki? Tüh. 26'ya geçtim ama bir bakayım bize de bakayım yani. Kendi krallığıma da. Kaleyi saldık ortaya. Restorasyon 3'ün süresini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu azalmış hali. Restore 3 ediyorum kasaba merkezine. 63 gün kalmış görünüyor. Şu an gözüme battı. Bizim savaş ne oldu? Bitmiş bizimki de. Tahmin ettiğimiz gibi. Açık arazide ne yapmışlar? Biri vurmuş. Hatta 9 kişi vurmuş. 4 benden 6 karşıdan gitmiş. Güzel de bir kompmuş aslında şu. Counter ile vurmuş vicdansız. Ha bak bu da onların en güçlüleri. Kiros'a bak. Sabaha kadar durmuş yani. Yani şu adamları falan iyi durmuş gerçekten. Bayağı tanklamış. Kiros çok güçlü ya. Bu ne? Boş. Boş. 70'i de tebrik ediyorum arkadaşlar. Güzel savaştı. Ne bu? Gel. Bir tane denk geldik bak. Benim de biraz puan kasmam lazım. Ben çok geride kaldım. Bizdeki sıralama ne alemde? God King birinci. Imperior. Bana da vuran adam. Güçlü de zaten bu da. Belisar bu da vurmuş. Empal bunu da vurmuş bana. Hepsi vurmuş. Kiros'u bıraktığımda. Açıkta kapışabileceğim bir alan bulayım. Şunu geri çekeyim ve şeye gideyim. Puan toplamaya gideyim ben de arkadaşlar. Evet şu bölge güzel görünüyor. Buraya gelinir. Az önce vurduğum Miyamoto kompuna karşı da rapor bu şekilde arkadaşlar. Kiros'u 5'ledim bu arada. Kiros'un 5 yetenekler zaten aynı. Ben bu şekilde kullanıyorum. Barbaros koymadım. Barbaros'u belki daha sonralarında hani ikinci komp olaraktan ee, şöyle olabilir. Richard, Barbo, Leo yapabilirim. Bilmiyorum, kararsızım. Bu sandıkları da o yüzden biriktiriyorum. Hani neye kullanacağımı tam bilmiyorum şu anda. Oluşturmadım kafamda.
Bak hastaneye hiç bakmadım. 73K birikmiş. Evet yani 40-73 beklediğim gibi olmadı. Daha heyecanlı bir savaş bekliyordum ben. Bizim savaş da beklediğim gibi olmadı. Bunda da biraz daha fazla çekişme bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Hani 70 en azından böyle şehre bir rahat gelir eder diyordum da bizim Krakenler yolda kesti onları. Gönlümden geçen şu bugün verilen aktiflik ve savaşı diğer krallıklarda da diğer savaşlarımızda da vermemiz önemliydi çünkü. Ben şimdi ışınlanayım da biraz savaşayım. Ne tarafa gideyim? Burada hiç kale yok zaten. Şu tarafa gideyim. Bazı önce şurası boştu ya. Yer kalmamış. Bunu 4K yapmışlar vicdansızlar. Çok arttırmışlar. 4K çok fazla ya. Değmez aslında normalde de. Hiç puan yapamadım arkadaşlar. Bana şart. Şimdi biraz buff da basalım. Saldırı basacağım sadece. %10'luk basacağım. Kapasite basmadım. Çok gerek görmedim şu an. Bakın şu an 3 kişiyle kapışıyor Kiros. 2'ye düştü. Ramses de bir taneyle kapışıyor. Kiros 4'tü 3'e düştü. Ramses hala kapışıyor. Şuna da vur. Raporlara bakarız şimdi. Elimde kılıç teçhizatı olsa ve şeyim olsa, ya aslan temalı bu arada Requiem. Yani bu boş adam değil Requiem'de. Şu kale. Gücüne bakmayın. Temadan gelen buff zaten çok fazla. %4 falan buff alıyor o temadan kaynaklı. Vicdansız. Hatta şöyle bir bakacağım. Kaç veriyordu? 2.4 buradan geliyor. 2 buradan geliyor. 2.4 buradan geliyor. %2 de buradan geliyor. 4.8 seferberlikte geliyor. Onu sayamayız açık arazi için. Hemen bir 60-70 milyona çıktık. Şöyle getireyim birlikleri. Şimdi yorumlarınıza da bakacağım. Oto geri dönüşte kapat. Arif görüşürüz. Kendine iyi bak. Yani 73 evet. 40'a karşı GG oldu. Yalan yok. Beklenenden düşük performans gösterildi. Ona ben de katılıyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Yarın görkemli puanları da göreceğiz zaten. Yansımış gerçi hemen. 17 milyona çıkmışlar ya. Şey ne yapmış? 12 milyona gelmiş. 17 milyon ne ya? Hayır ya, yanlışlıkla Dost'a vuruyorduk. Niye böyle yaptım? Bu okçuyu görünce hemen üstüme gelmek istedi. Hemen Kiros'la önünü kestim arkadaşlar. Baba sen nesin ya? Toplama ekibisin sen. Git gözünü seveyim.
Buff'lı bir Lubu. 140 küsür K'ydı içindeki asker sayısı ama dayağı yedi gibi görünüyordu. Bu ne be? Nasıl bir kritik vurdu be? Gördünüz mü kritiği arkadaşlar? Bildiğin tokat attı. Bir anda bir kritikle mahvetti. Şaka gibi. Öndeyken arkadan bir de böyle bir şey varmış. V26'dan yanlışlıkla herhalde şey yapmıştır diye düşünüyorum. Kiros'un en sevdiği şey toplu saldırı. Ama bir Richard'ın hissiyatını vermiyor ya. Burada yük birikiyor, bir vuruyor falan böyle hoşuma gidiyordu. Bunda o şeyi alamıyorum. Hadi be, ölme. Güzel. Vurdu. Bu şey Ramses raporu kötüydü zaten. Bu Kiros, bu Ramses mızraklıya karşı geldi. Asker sayısı az olmasına rağmen. Bu da Kiros. Ya Kiros'a bak ya. Çok güçlü. Gerçekten güçlü. Saçma bir gücü var. Şöyle bakayım. 105 milyon puan oldu bile zaten. İki saldırıda. Ama tabii ki sıralamada çok gerideyiz. Şöyle bakıyorum. Yapmaya gerek var mı? Bilmiyorum. Hiç yapasım da yok işin gerçeği. Uğraşmak da istemiyorum. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kasmayacağım. Zaten hani Görkem'de bir şu an kişisel olarak bir iddiam yok. Bakın God King yaptığı puandan 4 sıra atlamış. İçtima kese kese. Gün sonuna kadar hala savaşırsa daha da yükselir. 18, 16 sıra birden atlamış. Angry 5 sıra atlamış. 35'te bayağı düşmeler var bu arada. 35 kimle kapıştı acaba? Hiç bakmadım. 623 bin puan nedir ya? Ya abi bu nedir? Gerçekten nedir yani? Çok saçma, absürt bir puan. Daha önce V26'daydık. V26'ya geçince ama tek ittifak olaraktan dediğim gibi güç tek yerde toplanınca da zor oluyor. O yüzden F26 ile V26 iki ittifak olarak takılıyoruz. Bir de bir üçüncü ittifakımız var aslında bizim. Ama biraz daha pasif arkadaşlar. R26. O da gördüğünüz gibi yine de 73'ün mesela ikinci ittifakından bile güçlü durumdaymış. Gerçekten. Son durum arkadaşlar bu şekilde krallıklarda. Önümüzdeki videoda o zaman görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. 97 ile mi kapışıyor? Bakayım bir dakika 97'ye de bakalım. Öhö, 9. sıradaki adamlarla kapışıyor. Çok rahat yenmişlerdir diye düşünüyorum 35'in. Bir de 97 güçlü var mı hiç? Bakayım. Şahsi puanlardan gücüne erişip mesela bu arkadaşın gücüne 148. İttifak gücüne
5,3 milyon. En güçlü ittifak da odur büyük ihtimal. O yüzden pek bir şey çıkmaz arkadaşlar 97'den. 35'te de iki ittifak var çünkü. Evet, BFG ittifakı yine. %30 çok ciddi bir sayı gerçekten. Ya bizim keşke bak ben de baksaydım bizdeki aktifliğe. Şu an kaç mesela? Şu an bitti. 39. Bitti zaten yani. Keşke baksaydım. Şey savaşına hiç aklıma gelmedi. Bu Arthur'lu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz kıymetli. Bir tane like gelmiş. O like atana da teşekkür ediyorum. Umarım sizler de atarsınız. Hoşça kalın. 35 alır Alp'in bu arada.